Ben 41 doğumluyum aslında. 43 geçiyor ama hani iyi geçti. Bu büyüklerimize saygılı olmayı, babalar okulda, o zaman bizim zamanımızda okul yok. Biz imam tutuyorduk senelik babamgil. Köylü yani. Orada okuyorduk. Hareketliydik. Futbol takımımız vardı. 1955'te falan şey yaptık. Okul açılınca hani köylerine maç yapıyordu. Kızılat, Ömerli. Böyle hani hareketli, çocukluğumuz hareketliydi. En azından bizim evde 20 çocuk büyüdü. 10 babamın, 10 abimin. Hani aynı evde. Hani büyüyen gidiyor, büyüyen de gitmiyor yani. İstanbul 1966-67'de faaliyet yani başladı gitmeye, göç etmeye İstanbul'a. Tabii ondan sonra çok köy boşaldı. Şu anda bizim burası 2000 küsür falan nüfusu var diyorlardı 70'li yılların başlarında. Şimdi ev çok ama duran yok. Allah la ilahe. İyi yani iyi. Bizim çocukluğumuz iyi geçti. Yani bizim orta yaş grubu diyelim. Yani yaşlılar gitti de bile. Aynı yatakta yattık. Sabah oldu muydu ekmek pişirdi sacın üzerinde. Annem veya yengem geceler uzun kışın. Biz ne yapıyor? Karnımız acıkıyor. Şimdi 4-5 kardeş oturuyor ocak başına. O çekiyor ekmeği, o çekiyor ekmeği. Bir dalışma oluyor tabii. Yani orada devreye babam giriyor veya annem giriyor. Yani bizi şey yapıyorlar. O zaman köyde evet çoğu mesela 2-3 hanenin haricinde işi herkes kendi yapıyordu. Mesela mısır kazma imecileri. İmeci usulüydü. Mesela bizim gibi orta haliler 20-30 kesim yeri olanlar yarısını bir kazıyor, yarısını derken hani kazma dedim keşik gidiyorlar. Biz rahmetli Muzaffer vardı öğretmen, ben bir ufağım. Ondan gidiyordu keşiğe 2 tane. Ben hatta askere giderken misli kazma imecim vardı. Akşamdan imeci eve geldim. Delide askere gidiyor sabahına. Hani imecim vardı yani o zaman. Deden ne diyor? Bu deden kardeşi bu. Kardeş oldu da öyle normal kardeşten de ileri bulmuş. Selamünaleyküm. Selam. Emin abi mi? Gençler İyisin. akşamları fincan oyunu oynardı. Mesela haftada 3-4 akşamlar genç kızlarına genç olanlar bir günüzden haberleşirlerdi. Mesela falan yerde bu akşam toplanacağız. Fincan oyunu veyahut yüzük oyunu, tavuk kesiyorlar, işte pilav eti falan gece şey de var, ziyafet de var. Kayıplar
çok acı oluyor. Onu mesela tabii ki ölüm bizim için ama bir kardeş, bir baba, bir ana hepsinin şeyi ayrı. Şimdi ana baba büyük olarak hani az daha ölüme yanaştırayım da kardeşlerim arasına gelince onlar hani yaşı ufak olduğu için hani onlara bir şey oldu da çok üzülüyor insan. Ben 2-3 kardeşim öldü mesela. Benim Muzaffer onu hatta İstanbul, Ankara'da otellerde baktım yani sırtında gezdim. Bacım öldü. Hani çok öldü de 5-6 tane benden evvela ölen çok var yani büyüklerden. Hani ana baba acısıyla kardeş bacı acısı ayrılıyor. Hani bence ayrılıyor. Hani ben ana babadan fazla kardeşlerime daha çok şey yaptım. Yani bir tarafım kopmuş gibi yani. Hani yok hani öldü gitti. Senin bir tarafın yok yani. Günlük olarak ben şimdi 80'den sonra sabah namazına kalkıyor. Namazdan geliyor. Yaz günleri bazı yatmayayım. Güneş doğmuş oluyor. Zaten kışın haliyle çıkamıyor sokağa. Kahvaltı yapıyor. Bir iş yaptığımız yok yaşlanınca. Yaşlılık da iyi ha. Herkes zevkçi oldu. Para, pul adamda var. Yani ne işim var benim diye. Geç git başka yere gezmeye. Hani şurada bir komşu durumu zayıf olsa, hasta olsa da benim param var şunu bir mani ettim demiyor. Hani bunlar eskiden vardı, yapılıydı. Herkes yiyecek de getiriyordu. Gizli yardım da ediyordu. Hani komşulukta bu olacak yani olmasa ben şimdi hiç kimse yanıma girmese ben ne yapacağım? Var kalabalık kardeşim Samsun'da, İstanbul'da, Ankara'da, Niğde, şurada 10 yerde şeyim var, kardeşim var, yeğenim var. Ama benim yanımda yok. ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. Bunlar çarşıya gidince biz değirmen yanına gidiyorduk. Akşama kadar babamızın yolunu bekliyor. Ya lak ayakkabı gelecek
ya bir simit gelecek. Hani o kadar sevinçli oluyor insan. Şimdi her şey var, zevk yok. Ne ararsan var. Paran da var, imkanın da var. O zaman imkan az. O lastik ayakkabıları yastığın altına koyuyorduk akşamlar. Hani çocuk halbuki bir şey olmuyor ya. Hani veya çocukluk saklıyor. Hani öyleydi. Yani kıymeti biliniydi. Evet, gençlikte hareketli oluyor ama tabii onun bir sonu vardı. O da geliyor yani. Hiçbir şeye fazla aşırı ilgi göstermeyeceksin. Hani çok ilgilendiği zaman seni rahatsız eder. Öyle bir arkadaşın olur ki canını teslim edersin. Sana bir şey yapar, hata yapar. Hani kafan hep gider yani, dağılırsın. Allah muhafaza. Onun için inadına inanmayacaksın o kadar. Tabi inanacaksın, arkadaşın itimat edeceksin. Ama bu yapmaz kesin. Böyle hop bir de olduysa seni gittin. Hani onun için daha doğrusu ne geride ne arkada kalacak. Orta yerde araziye uyacaksın.